buradasınız. Hep beraber toplandınız. Bu coşkuyla genel başkanımızı bekliyoruz. Liderimizi bekliyoruz. Sayın Musavat Dervişoğlu'nu bekliyoruz. Çok güzel. Harika bir hediye hazırlamışsınız. Sağ olun, var olun. Yarın 19 Mayıs ama Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi bundan sonra bize her gün 19 Mayıs. Çünkü bize bu ruh lazım. Bizim artık bu sorumluluğu sonuna kadar arkamıza alıp sonuna kadar hissedip buna göre hareket etme vakti. İyi yürekler yan yana zaten her zaman kenetlenmiş bir şekilde duruyor. Lakin ben dün hem sahadaydım, hem pazardaydım, hem çarşıdaydım. İnanın şunu dedim. Bize gurur veren İyi Parti bayrakları ve Sayın Genel Başkanımızın resimlerinin yanında aslında vatanını, bayrağını seven herkesin toplanması lazım. İyi Parti'nin bayrağının altında bütün vatanını sevenlerin birleşmesi lazım. Öyle bir süreçteyiz. O yüzden uyanmanın vakti diyoruz. Biliyorsunuz uyanmanın meşalesi de Samsun'dan yakılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ümüz bu şehre adım attığı itibariyle kurtuluş başlamış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte kurtuluşunu bu şehirden bu meşaleyle bu adımla başlatmıştır. Şimdi yine aynı süreçteyiz. Şimdi yine aynı bilinçteyiz. Ve liderimiz Sayın Musavat Dervişoğlu aynı vatansever yürekle, aynı bilinçle bu ülkeye sahip çıkmak için Samsun'a geldi, ayak bastı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Çok mutluyum, çok gururluyum ve çok heyecanlıyım onu karşılaşacağımız için. O yüzden ne kadar büyük bir coşku yaparsak, onu ne kadar burada bizim de onun yanında olduğunu hissettirirsek o da o kadar güçlü şekilde hem mecliste hem de Anadolu'nun her şehrinde bu ruhu taşıyarak, bu enerjiyi taşıyarak gezecek. Biz de arkasında, bir adım arkasında onun duracağız. Sağ olun, var olun. Samsun. Sağ olun, var olun Karadeniz. Biliyorum Ordu burada. Trabzon. Giresun. Artvin. Amasya. Gümüşhane. Sağ olun, var olun. En benim teşkilatım Samsun, duyayım sesi. Ha, Sinop. Benim dedemin memleketi, babaannemin memleketi Rize. Terme, tamam. Samsun'un bütün ilçelerini saydırmayın bana. Kıymetli 17 ilçe, hepimiz buradayız. Tek yürek birleştik. Şehrimin milletvekili Sayın Erhan Usta. Eğer buradaysanız ben de buradan size sesleniyorum efendim. Gelin. Buyurun efendim. Sizin de buradan seslenmeniz elbette hepimiz için şeref ve onur olacaktır. Herkese enerji verecektir. Sayın Başkanım. Ben sizinle gurur duyuyorum asıl ya. Çok sağ olun, çok var olun inşallah. Birlik zamanı. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. İşte o yüzden diyorum. Bu organizasyon bir parti organizasyonundan çok farklı. Vatanını, milletini seven, şu sürecin vehametinin farkında olan, farkında olmayanları da uyandıracağımız bir zaman. O yüzden iyi yürekler yan yana olmalı. O yüzden hepimiz omuz omuza vermeliyiz. Bu ruh burada çok önemli. Hepinizin tarihteki bu rolü buraya imza olarak atıldı. İnanın bu konuşulacak. İnanın bu 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hatırlanacak, tarih kitaplarında yazacak. Çünkü çok önemli bir zamandayız. En iyi şekilde Genel Başkanımız bunu zaten ifade edecektir. Kendileri de alana teşrif ediyorlar. Araçla mı geliyor? Tamamdır. Tamam.
Şimdi kıymetli Samsun Milletvekilimiz Erhan Usta'yı burada halkımıza seslenmek için davet ediyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz başkanım, buyurun. Değerli Samsunlular, çok değerli hemşehrilerim, millet için kaygıyla Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Yarın görüyoruz ki Türkiye etmek durumunda. Biz bugünkü buradaki toplantıyı, Sayın Genel Başkanımızın size hitabını ve sizin burada oluşunuzu da eminim bu şekilde değerlendiriyoruz. Türk devleti tehlike altında. Türk milleti tehlike altında. Bunu gören, buna hassasiyeti olan sizler bugün burada toplandınız. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maalesef az önce de ifade ettiğim gibi emin olun 106 yıl sonra Türkiye geçmişte yaşadığımız, 100 yıl önce yaşadığımız sıkıntıların bir benzerini yaşanan süreci hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla biz bu ülkeyi seven insanlar olarak bu işi bir parti meselesi olarak da görmüyoruz. Elbette bu son yaşanan olaylara karşı kurum İYİ Parti'nde da ülke kaygısı olan insanlar var. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Meselesi. Böyle olarak görüyoruz. Türkiye'nin yapısı, milli devlet yapısı bugün maalesef risk altında, tehlike altında. Bunları görüyoruz. İnşallah bunlara da hiçbirine geçit vermeyeceğiz. Hep beraber ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için mücadele edeceğiz. Ben sadece bir selamlamak için sizi buraya çıktım. Tekrar katılmanız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza zannediyorum salonumuza alanımıza teşrif ettiler. Tekrar çok teşekkür ediyorum bize. Sağ olun, var olun. Teşekkürler başkanım. Değerli Samsunlular, liderimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu alanımıza teşrif etmiştir. Yangın yeri hiç gören yok. Feryat arşa yükseldi hiç duyan yok. Ortalık yangın yeri hiç gören yok. Feryat arşa yükseldi hiç duyan yok. Oysa bir yürek hep aynı atıyor. Vatanım, bayrağım, milletim diyor. Oysa bir yürek hep aynı atıyor. Vatanım, bayrağım, milletim diyor. Dervişoğlu, 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 milletinin yanında Dervişoğlu. Zor gününde seninle Dervişoğlu. Değerli Samsunlular, alanın içini doldurabilir miyiz lütfen? Lütfen alanın içini dolduralım lütfen. Sağ ve soldaki misafirlerimiz, değerli Samsunlular, alanın içini doldurabilir miyiz lütfen? İşçiler zorla, gençler umudu kesmiş, kadınlar darda. Emekli memur, çiftçi, işçiler zorla. Herkes
Herkes sustu, bir ses isyan ediyor. Hakkı hakikati yüzlerine vuruyor. Herkes sustu, bir ses isyan ediyor. Hakkı hakikati yüzlerine vuruyor. Derviş oğlu, derviş oğlu, derviş oğlu, derviş oğlu, bu zinciri kıracak derviş oğlu, saltanatı yıkacak derviş oğlu. Aynı bunlar, Türkiye kefen biçenler. Değerli Samsunlular, Samsun İl Başkanımız Hasan Aksoy'u konuşması yapması için davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Karadeniz'in, Samsun'umuzun yiğit, cesur yüreklileri yeniden 19 Mayıs ruhuyla Samsun'da kurtuluş yolundaki buluşmamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenler burada. Türk milleti, Türk bayrağı, Türk devleti, Türk dili diyenler burada. Hak, hukuk, adalet, demokrasi diyenler burada. Doğu Türkistan'da, Gazze'de zulme karşı duracağız diyenler burada. Lozan'a dokundurtmayacağız. Lozan kırmızı çizgimizdir diyenler burada. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyenler burada. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenler burada. Varlığını Türk varlığına adayan, siyaseti oy uğruna değil, vatan millet aşkıyla yapan, milli duruşundan asla taviz vermeyen, Karadeniz'in yiğit evladı, Genel Başkanımız, liderimiz Musavvat Dervişoğlu burada. Kurtaran şehrimize, Samsun'umuza hoş geldin diyor, şerefler verdiler diyoruz. Yangın yeri hiç gören yok. Feryat arşa yükseldi hiç duyan yok. Ortalık yangın yeri hiç gören yok. Feryat arşa yükseldi hiç duyan yok. Oysa bir yürek hep aynı atıyor. Vatanım, bayrağım, milletim diyor. Oysa bir yürek hep aynı atıyor. Vatanım, bayrağım, milletim diyor. Derviş oğlu, derviş oğlu, derviş oğlu. Değerli Samsunlular, Genel Başkanımız Sayın Musavvat Dervişoğlu'nu sizlere hitap etmek üzere kürsüye arz ediyorum.
Çekmem lazım. Hoş geldiniz genel başkanım. Şeref verdiniz sayın genel başkanım. Gençler umudu kesmiş kadınlar darda, emekli memur çiftçi işçiler zorda. Gençler umudu kesmiş kadınlar darda, emekli memur çiftçi işçiler zorda. Herkes sustu, bir ses isyan ediyor, hakkı hakikati yüzlerine vuruyor. Herkes sustu, bir ses isyan ediyor, hakkı hakikati yüzlerine vuruyor. Dervişoğlu, kendi memleketime geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu pazar günü işinizi gücünüzü bıraktınız. Ailelerinizden uzak kaldınız. Bugün burada benimle birlikte olma kararlılığı sergilediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyük Türk milleti, sevgili gençler, aziz Samsunlular. Bugün bir milletin, Türk milletinin yeniden doğduğu günün yıl dönümünde esarete başkaldırının 106. yıl dönümünde toplandık. Kutlu olsun, kut olsun inşallah. Bitmeyen gazamız mübarek olsun. 23 Nisan nasıl ki çocuklara adanan milli egemenlik ülküsü ise 19 Mayıs'ta gençlere bırakılan milli kurtuluş şuurudur. O şuurun emanetidir. Bu sebeple en kısa yoldan söylemeliyim ki o emaneti eyleme dönüştürmenin artık zamanı gelmiştir. O şuur fikirlerle, sözlerle ve eylemlerle buluşmalıdır. O şuur akıllara, kalplere ve ruhlara hakim olmalıdır. 19 Mayıs kurtuluşun arifesidir. Biz de o bayramın arife günündeyiz. Peki burada ne bekliyoruz? Bandırma vapurunu mu bekliyoruz? Mustafa Kemal'i mi bekliyoruz? Bir mucize mi bekliyoruz? Hayır kardeşlerim. Bandırma artık bastığımız her karış vatan toprağıdır. Vatan için attığımız her adımsa işte Mustafa Kemal'in Samsun'a attığı o adım olarak tarihe geçecektir. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin içindeki ilhamdır, hakikattir. Bir mucize beklemiyoruz. Bir mucize de beklemeyeceğiz. Mustafa Kemal'in mucizesidir bu çünkü. Yaptıklarıdır mucize olan. Yapacaklarımızdır mucize olan. Mucize imanla ve şuurla taçlanmış bir mücadeledir. Çünkü Cumhuriyet mucizeye ihtiyaç duymamak demektir. O mucize etiyle, kemiğiyle, azmiyle, mücadele cehdiyle doğrudan doğruya sizlersiniz. Kalbinin yarısındaki karamsarlığı diğer yarısındaki umutla yenecek olan da sizlersiniz. Aklının bir yanındaki kederi diğer yanındaki cesaretle yenecek olan da sizlersiniz. Mucize bizleriz. Hepimiziz. Yeni bir Türk mucizesi doğmalıdır. Doğacaktır. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bu bayram gününde şüphesiz ki her zamanki gibi gururluyuz. Ve
19 Mayıs 1919'u yad ediyoruz. Ancak mutluluğumuza kasteden, umudumuza kasteden bu organize kötülük şebekesiyle baş etmenin yolu şeref dolu günleri sadece yad etmekten geçmez. Geçici bir avuntuyla asıl görevimizi ertelemek hiç değildir. Bugün kendi 19 Mayıs'ımızı inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bir adım daha atmak durumundayız. İşte Samsun'da tütün iskelesinin karşısında o azim, o kararlılık ve o iradeyle konuşuyorum. Sevgili kardeşlerim, başta genç, yaşlı, kadın, erkek her birinize söylüyorum. Bizim 19 Mayıs'ımız bir anma töreni değil, bir mücadele çağrısıdır. Ben bugün o mücadele çağrısını yenilemek için Samsun'a geldim. Gazetecinin biri yazmış, Musavat Dervişoğlu demiş, eline Kaleşinkov alıp dağa çıksa yeridir. Ben de ona cevap verdim. Dağa değil, pazar günü Samsun'a çıkıyorum dedim. O iradeyle buradayım. O kararlılıkla buradayım. Sizlerle hem dert olabilmek, halinizle hem hal olabilmek için buradayım. 1919'un şuurunu yeniden yaşatabilmek ve ayağa kaldırmak için buradayım. Hepiniz biliyorsunuz, 1919'un 19. gününde Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk aslında bir azmin, bir kararlılığın, bir cehdin temsilcisiydi. O ruh bugün buradadır, bu meydandadır. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu bizi hatırlatan o tarihi günü yeniden yaşamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. 1919 Birinci Cihan Harbi bitmiş. O harbin sonunda da kazananlar eline kaleme alarak dünyayı yeniden şekillendirmişler. Ülkelerin sınırlarını yeniden çizmişler. O sınırlara herkes riayet etmiş. Sevr Anlaşması çerçevesinde de Türkiye'yi arzu ettikleri gibi parçalara ayırmışlar. 15 Mayıs'ta biliyorsunuz Yunan İzmir'i işgal etmiş. İstanbul zaten işgal altında. Akdeniz'de İtalyanlar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Fransızlar, ağzı sulana sulana bekleyen, devlet kurmak arzusuyla yanıp tutuşan doğuda Ermeniler ve Ermenistan. Hepsi büyük bir iştihayla bölünmüş Türkiye'yi yutma arzusunu sergiliyorlar. Bir kişi çıkıyor diyor ki savaşın sonuçları ne olursa olsun sizin bize koymuş olduğunuz ipoteğe baş kaldırıyorum. Çizdiğiniz sınırları kabul etmiyorum. Samsun'dan yola çıkıyorum ve o iradeyi Anadolu'nun her yerine taşıma kararlılığı sergiliyorum. Samsun'da ilk adım olarak tanımlanır o irade. Samsun'da ilk adımdır. Erzurum'da milli irade olmuştur. Sivas'ta milli birlik olmuştur. Ankara'da milli meclis olmuştur. Sakarya'da müdafaa hakkı, Afyon'da büyük taarruz, İzmir'de büyük zafer, Lozan'da tapu senedi, sonra da vatan satında cumhuriyete dönüşmüştür. O irade bugün dimdik ayaktadır ama o gün iş başında bulunan şer güçler de boş durmamaktadır. Ebedi ve ezeli Türk düşmanlığını,
Cumhuriyet düşmanlığını sürdüren çevreler bugün de iş başında ve Türkiye'yi yönettiklerini zannedenlerin suç ortağı konumundadırlar. Biz bu oyunu yeniden bozacağız. Dün ilhakı nasıl reddettiysek, dün nasıl müdafaa-i hukuk dediysek, dün nasıl Kuvayi Milliye ruhuyla kurtuluş meşalesini yeniden yaktıysak, bugün de aynı kararlılıkla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Herkes her şeyi istediği gibi yapacağını zannediyor olabilir. Herkes Türkiye'ye kurduğu tuzağın bir karşılık bulacağı hissiyatına da kapılabilir. Ama herkes iyi bilmelidir ve iyi bilmek zorundadır. Türk milleti kendisine karşı koyulan engelleri aşmaya, kurulan tuzakları bozmaya muktedir bir millettir. Millet olma vasfıyla hareket ettiği zaman Türk milletinin önünde hiçbir güç duramaz. Evet, bugün de Türkiye'yi bölmek isteyenler iş başındadır. Ama bu milleti bölmek isteyenlere karşı set olacak bir milli iradenin yeniden inşa edilmesi görevi de bizim boynumuza yüklenmiş, omuzlarımızdaki büyük bir sorumluluktur. O sorumluluğun icablarını yerine getireceğiz. Bugün idrak ettiğimiz 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümü yarın gençlerimiz tarafından bayram olarak kutlanacaktır. Ben gençlerimize seslenmek, genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Hatta onlarla konuşmuyorum. Onlara görevlerini hatırlatmıyorum. Onların zaten vazifelerinin şuurunda olduğunu gayet iyi biliyorum. Türk istikbalinin evladının üzerine düşen tarihi sorumlulukların icaplarından kaçmayacaklarını biliyorum. 19 Mayıs 1919'da, yani tam 106 yıl önce bu atılmış ilk adımla başlayan kurtuluş mücadelesinin bugün de verilmesi gerekirse bu millet tarafından layıkı veçile yerine getirileceği kanaatini taşıyorum. Hiç kimse boş hayaller koymasın. Türk vatanını böldürtmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırtmayacağız. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Bir takım süreçler başlatıyorlar. Hatta o süreçlerin başlatılabilmesi için de bazı siyasi figürlerden ve enstrümanlardan istifade etmeye kalkışıyorlar. 2013 yılında sürdürülen açılım sürecinde Abdullah Öcalan denen canibaşı demişti ki demokratik haklarımızı alabilmemiz ve Türkiye'de barışın önünü açabilmemiz için milliyetçilerin buna müsaade etmesi gerekir. Yuhlamak yok. Tarihi gerçekleri anlatıyorum. Yüzyılla sözleşenleri tarihle yüzleştirmek için konuşuyorum. Onun için buradayım. Yani neymiş? Türkiye'de Batı emperyalizminin sevrin uzantısı olan emellerinden vazgeçmemeleri ve bunu yeniden yaşama geçirmelerinin yolu için Türk milliyetçilerinden istifade edilmesi gerekiyormuş. Bunun için bir milliyetçi lider çıktı. Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsüne davet etti. Ben de ona dedim ki
cesetlerimizi çiğnemeden o cani başı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremez. Bu ülkede Türk milliyetçiliği adına konuşacak tek kişi Devlet Bahçeli değildir. Devlet Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı ve selahiyeti yoktur. Türk milliyetçiliği de sahipsiz değildir. Türk milliyetçiliği sıradan bir görüş, sıradan bir düşünce değildir. Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgası olan Türk milliyetçiliğini 25 yıldır cezaevinde yatan, ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlü bir adamın yol göstermesiyle kullanılacak bir aparata dönüştürülmesine asla ve kata izin vermeyeceğimizi buradan söylüyorum. Merak etmeyin. Her halimi gören olmuştur ama eğildiğimi Allah'a şükür daha bu zamana kadar hiç kimse görmemiştir. Şimdi yeni bir süreç yönetiyorlar. Ve bu süreci yönettikleri kimler biliyorsunuz? Bu konuyla ilgili siz ne kadar fikir sahibiyseniz ben de ancak o kadar fikir sahibiyim. Çünkü bu pazarlıklar kapalı kapılar ardında yapılıyor. Bu pazarlıklar milletten saklanıyor. Ne olup bitiyor merak ettiğimiz için Türkiye'yi yönettiklerini zannedenlere de sorduk. Neler oluyor, neler yaşanıyor bunu bize bir anlatın dedik. Bize dediler ki İmralı'ya giden heyet size bilgi verecek. Abdullah Öcalan'ın yol göstermesiyle strateji tanzim eden ve ulaklıktan başka görevi olmayan kişiler İYİ Parti'nin kapısından bile içeri giremez diye cevapladım. Ama bize bilgi vermek isteyen varsa ister bilgi vermeye ister de hesap vermeye gelebilir. Kim gelmeli bize böyle bir açılım sürecinde? Devlet gelmeli. Devleti yönettiğini zannedenler gelmeli ve bizi bilgilendirmeli. Yani Recep Tayyip Erdoğan gelmeli. Recep Tayyip Erdoğan lütfedip gelemiyorsa Dışişleri Bakanı gelmeli. Dışişleri Bakanı gelmiyorsa İçişleri Bakanı gelmeli. Gelmiyorsa Adalet Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı gelmeli bizi bilgilendirmeye. Bunların hiçbirini yapmıyorlar. Bütün yaptıkları İmralı'yla bir görüş alışverişi trafiği oluşturmak, İmralı canisinin yol göstericiliğinde de bir barış projesini yaşama geçirmek istiyorlar. Biz savaşa girmedik ki barışalım. Biz bir savaşa girip kaybetmedik ki taviz verelim. Biz yenilmedik ki bir örgütün karşısında diz çökelim. Bu devleti yönetenler neyi yönettiklerinin farkındalar mı acaba? Bu milleti ne tür bir belayla ve zilletle karşı karşıya bıraktıklarının şuurundalar mı acaba? Gerçi bunlardan, bu şuursuzlardan şuur da beklemek mümkün değildir. Bakınız, dün terörist dedikleriyle geçmişte dostlardı. Sonra bugün onlarla düşman oldular. Bugün dost olduklarına yarın terörist demeyecekleri de hiç kimse tarafından iddia edilemez. İşte ben söylüyorum, bu süreç Sevr'in hükümlerini yeniden yaşama geçirmek üzere başta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olmak kaydıyla Batı emperyalizminin bir projesidir.
Büyük Orta Doğu Projesi diye yaşama geçirilmiş. Recep Tayyip Erdoğan da onun eş başkanlığının büyüsüne kapılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Bakın, bu atmış olduğunuz adımlardan hiçbir şey çıkmaz. Dönüp bize diyorlar ki terörsüz Türkiye'ye karşı mısınız? Terörsüz Türkiye'ye karşı mısınız? Soruyorum size. Kim karşı olur terörsüz Türkiye'ye? Biz terörsüz Türkiye denilerek teröristlerin meşrulaştırılmasına karşıyız. Onların emellerinin önünde diz çökülmesine karşıyız. Adam önümüze koyuyor. Bir kongre yaptılar. O kongrenin sonuçlarını da PKK milletle paylaştı. Lozan'ı eleştiriyorlar, Lozan'ı. Lozan Türkiye'nin tapu senedidir. Ayrıca bu kalkışma yeni değildir. 2023 yılı içerisinde Diyarbakır Barosu'na mensup 2 avukat Lozan Anlaşması'nın iptali için Danıştay'a başvuruda bulunmuştur. Lozan'a neden karşısınız diye sordu mu bu devleti yönetenler bu örgüte? Bu zamana kadarki emellerinden vazgeçtiniz mi diye sordular mı? Üniter devlet yapımızın ortadan kalkması için attıkları adımlardan caydılar mı? Sorduk mu biz bunları? Lozan'ı eleştirerek aynı zamanda da yaşadığımız topraklar üzerinde hak iddia etmek suretiyle bizi işgalci ve soykırımcı diye yaftalandırarak Avrupa'nın nezdinde uzun vadede daha olumsuz sonuçların doğurulmasının altyapısını teşkil etmeye çalışıyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımız da çıkmış diyor ki biz bunlarla Malazgirt'te beraberdik. Çaldıran'da beraberdik. Ridaniye'de beraberdik. Kürtlerle beraber olduğu kadar Araplarla da beraber olduğunu söylüyor. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin başkomutanı Sultan Alparslan'dır. 1071 yılında Malazgirt'te o zaferi kazanan milletin adı da Türk milletidir. Anadolu topraklarında sadece Cumhuriyet değil, aynı zamanda da 2 cihan imparatorluğu kurmuşuz. O imparatorlukların yıkılış gerekçelerine baktığınız takdirde bugünkü gibi olumsuzluklarla karşı karşıya bulunduğumuz gerçeğiyle buluşursunuz. O zaman da devleti yönetenlerin gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde sadece kendilerinin geleceklerini savunduklarına şahit olursunuz. Bugün de böyle bir durum var. Benden önce konuşan Sayın Erhan Usta, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekilimiz Erhan Usta dedi ki bu meydanda her partiden olan insanlar var. Geçmişi başka partilerde de yaşanmış insanlar var. Yani bu meydanda Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten ak iken Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş insanlar var. Demokratik sol görüşe mensup insanlar var. Onları bu araya beraber hale getiren şey, neresinden bakarsanız bakın, sahibi oldukları bağımsızlık düşüncesidir. Mustafa Kemal'in ifadesiyle hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyenler bu memleketi yaşatma iradesi sergilemektedir. Şimdi anayasa değiştirecekler ya, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar ya, kimlerle hangi pazarlığı yapacaklarını şaşırdılar. Bizden beklentilerine cevap bulamayınca
demin kapısında kuyruğa girdiler. Bir tek amaçları var. Anayasayı değiştirmek, DEM denen PKK uzantısı örgütün siyasi mecliste temsil edilen siyasi partisiyle güçlerini birleştirmek. Geçmiş dönemleri hatırlayın. Bizim için Demlilerle, HDP'lilerle ittifak yapıyorlar, yalanını kullanmışlardı. Buradan söylüyorum, bizi DEM ile, PKK ile, Abdullah Öcalan'la, onun yanındaki canilerle yan yana getirebilmek için akıldan varesli olmak gerekmektedir. Ben Musavat Dervişoğlu'yum, siz de benim dava, yol ve kader arkadaşlarımsınız. Biz onlarla aynı cennete bile girmeyiz. Aynı cennete bile girmeyiz. Bu utanç Abdullah Öcalan'ı meclise davet eden ve PKK bildirgesinden sonra kutlayan Sayın Devlet Bahçeli'ye yeter de artar bile. Ama utanacak hali varsa utansın. Bu utanç yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmek için PKK'nın talep ve beklentilerine cevap verme düşüncesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan'a ve avanelerine yeter de artar bile. Biz hangi gelenekten geliyoruz? Siyasi ikbalimizi, siyasi istikbalimizi kökleştirmek amacıyla herhangi bir tavizin parçası olabilir miyiz? Bir elime ayı, diğerine güneşi verseniz beni davamdan döndüremezsiniz diyen şanlı bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bir taraftan milliyetçiyim diyeceksin. Öbür taraftan yerliyim diyeceksin. Bir diğer taraftan muhafazakarım diyeceksin. Ama kendi siyasi ikbalin için bu memleketin kaderini karartma riskini göze alacaksın. Buradan Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı iskelenin tam karşısından Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. PKK'nın amaç ve hedeflerine hizmet etmek üzere yaşama geçirmeye çalışacağınız o anayasaya asla ve kata izin vermeyeceğim. Millet tehlike altındaysa, bekamız tehdit altındaysa hiçbirimiz çaresiz değiliz. Hepimiz ayrı ayrı ve başlı başına birer Mustafa Kemal Atatürk'üz. Bunlar terör nedir? Terörist nedir? Terörizm nedir? Bilmeyen insanlar. Terörizm bir emel üzere inşa edilir. Terörizmin bir stratejisi vardır. Teröriste masaya oturduğunuz zaman onlara soracaksınız hangi emellerinden vazgeçmişler. Bugün PKK'yla sanki savaşmışız gibi barış yaptıklarını iddia edenlerin acaba akıllarına gelmedi mi? Üniter devlet yapımıza göz dikmekten vazgeçmişler mi diye sordular mı? Türk vatanının tapu senedi olan Lozan'a bugünden savaş açmalarının arkasında yatan gerçeği gördüler mi? Ortak vatan demek suretiyle vatanın farklı farklı bayraklar altında federasyonlara, konfederasyona dönüştürülmesi, dörtlü Kürt devletinin, 4 kantonlu Kürt devletinin inşa edilmesi hedefinden vazgeçtiler mi diye bir sordular mı?
Bu soruların cevabı yok. Varsa yoksa terörsüz Türkiye. Sen terörsüz Türkiye deyip istediğin terör örgütüyle ortaklık kurabilirsin. Ben de sana diyorum ki dava arkadaşlarımla birlikte açık ve seçik hem terörsüz Türkiye'yi hem de teröristsiz Türkiye'yi hem de teröristlerle işbirliği yapanların olmadığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunu biz yapacağız, biz. Bunu ben tek başına yapamam. Siz benim omuzlarıma büyük bir tarihi sorumluluk yüklediniz. Ve benim başımı bir kere bile yere eğdirmediniz. İYİ Parti bitiyor demişlerdi, bitti mi? Efendim, İYİ Parti'nin siyasi ömrü doldu. Artık tabelasını indirecek dediler. Tabelamız hala dalga dalga dalgalanıyor bayraklarımızla birlikte. Türkiye'nin siyasi geleceğine kast edebilmek için İYİ Parti'yi tasfiyeye yönelik bir takım operasyonlara giriştiler. O operasyonlar sonuç verdi mi? Verebilir mi? Herkes bu meydandan yükselen sesi doğru bir biçimde anlasın ve kavrasın. Bakın, size söz veriyorum. Artık dalgalanma sürecini bitirdik. Artık yaralarımızı birbirimize sarılmak suretiyle sardık. Siz nasıl benim başımı bir kere bile yere eğdirmediyseniz, Allah yukarıda şahit, siz de burada şahit olun. Ben de sizin başınızı yere eğdirmeyeceğim. O ellerinizde salladığınız güneşli bayraklar Türkiye'nin üzerine bir umut ışığı olarak doğacaktır. Yeniden göğü çadır, güneşi bayrak eylemenin zamanı gelmiştir. Direneceğiz ve mücadele edeceğiz. Söyledim, başaracağız. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Anadolu bizimdir. Türk vatanı bizimdir. Türk bayrağı bizimdir. Türk milleti bizimdir. Mustafa Kemaller bizim, hepimizindir. Gençlerimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Ben gençlerimizi bir siyasi çalışmanın parçası kılmak için çaba sarf etmiyorum. Ben gençlerimizi bu ülkenin geleceği olarak görüyor ve öyle addediyorum. Bu yolculuğu gençlerimizle, kadınlarımızla, erkeklerimizle el birliğiyle yeniden başlatıp Anadolu'yu hür, zengin, müreffeh hale getirmek için gece gündüz çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu inanç ve düşünceyle el ele ve kol kola her geçen gün mücadele cehdimizi arttırarak omuzlarına yüklediğiniz sorumluluğu da benimle paylaşarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Sizin gibi iman abidelerinin olduğu yerde bu bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez diyorum. Bütün şehitlerimizi şükranla, minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bu sürece karşı çıktığımız için zaman zaman tehditler aldığımı da biliyorsunuz.
Herkes bir taraftan bir şey söylüyor. Siz de ben buraya gelince dediniz ki dik dur, eğilme. İyiler seninle. Gençler de bizimle. Allah'a şükür ki hayatımızın hiçbir döneminde eğilmedik. Öyle kuru tehditlere pabuç bırakacak bir karakter yok bende. Ben 15 yaşında şehit olmayı becerememişim de 65 yaşında bu tabansızlara mı pabuç bırakacağım? Kimseye teslim olmayacağız. Bize şehitlerimizin, ailelerinin ve gazilerimizin duaları yeter de artar bile. İsteyen istediği yerde istediği şeyi söyleyebilir. İşte biz buradayız. Bulunulması gereken yerdeyiz. 19 Mayıs bayramının arifesinde Mustafa Kemal'in Anadolu'ya ayak bastığı yerdeyiz. Sorumluluklarının şuurunda gençliğe selam olsun. Mücadele azmi ve cehdiyle hareket eden milletime selam olsun. Milletimin kalbinde yanan ateşi gözlerine düşüren dava arkadaşlarıma selam olsun. Bir çift mavi göz ile tütün iskelesine ayak basıp vatanın kurtarılmasına katkı sağlayan Mustafa Kemal'e ve onun silah ve mücadele arkadaşlarına selam olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Samsun'da adım, dediğim gibi Erzurum'da irade, Sivas'ta birlik, Ankara'da meclis, Sakarya'da müdafaa hattı, Afyon'da büyük taarruz, İzmir'de zafer diye bağıran Türk milletinin bugün de aynı mücadele azmi ve cehdiyle hareket edeceğine olan inancımı tekrarlıyorum. Türk vatanını dedim ya, Türksüzleştirmeyeceğiz. Yeni anayasa taslağında da demişler, tek bayraktan, tek dilden, tek vatandan, tek devletten vazgeçmeyeceğiz diye. Türk demeye korkuyor bunlar. Ben de onlara buradan sesleniyorum. Tek devlet değil, Türk devleti. Tek millet değil, Türk milleti. Tek dil değil, Türk dili. Tek vatan değil, Türk vatanı diye haykırmaya devam edeceğiz. Bu inanç ve düşünceyle Anadolu'yu karış karış dolaşıp müdafaa-i hukuk toplantıları ve kongreleri düzenleyeceğim. İlhakı ettiğimiz gibi bugün de reddedeceğiz. Kuvayi Milliye ruhunu oluşturmak için de müdafaa-i hukuk kongreleri toplayıp bu milleti ihanet planları yapanların karşısına kaya gibi dikeceğiz. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Sözlerimin başında Samsun benim memleketim dedim. Ben biliyorsunuz bir Karadeniz çocuğuyum. Samsun 19 Mayıs Lisesi mezunuyum. Oralarda bir yerde sınıf arkadaşlarımı gördüm. Orada hoş geldin. Erdoğan da burada. Dün nasıl birlikteysek bugün de birlikteyiz. Yarınlarda da birlikte, bir ve beraber olmak dileğiyle sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun değerli dava arkadaşlarım ve sevgili hemşerilerim.